Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda yine pratik bir lezzetle sizlerle beraberim. Bir lahananın yarısını kullanacağım tarif için. Toplamda kullandığım lahana miktarı 1 kilo. Lahanayı yıkamıştım. Tekrardan bölüyorum. Bir bıçak yardımıyla doğruyorum lahanayı. Hazırlayacağım tarif pratik olduğu kadar lezzetli, ekonomik, evde bulunabilecek malzemelerle hazırlanmış bir tarif. Tüm lahanayı aynı şekilde doğruyorum. Lahanaları doğradım. Büyük kalan parçaları tekrardan bıçakla küçültüyorum. Lahanaları küçülttüm. Sıra geldi lahanayı kaynar su içerisine eklemeye. 2,5 litre kaynamış suyun içerisine lahanayı alıyorum. Lahanayı ekledikten sonra 2 yemek kaşığı pilavlık bulgur ilave ediyorum. Bulgur ve lahana pişinceye dek kaynayacak. Sizlere tavsiyem bu aşamada lahanayı elinizle bakarsanız ya da ağzınıza alırsanız lahananın pişip pişmediğini anlayıp ocaktan alabilirsiniz. Lahananın cinsine göre söyleyeceğim süre daha uzayabilir. Ben yaklaşık 15 dakika kaynattım. Söylediğim gibi sizlerde bu süre daha kısa ya da daha uzun olabilir lahananın sertliğine göre. Lahanaya bakıyorum pişip pişmediğine. Sonrasında lahanayı ocaktan alacağım. Söylediğim gibi toplamda pişirdiğim süre 15 dakika ama sizlerde bu süre uzayıp ya da kısalabilir. Tavsiyem ağzınıza alarak ya da elinizle bakarak pişip pişmediğini anlamak. Lahana pişti. Bir süzgeçten süzdüm ve kenarda soğuması için bekletiyorum. Tarif için büyük boy bir tane kuru soğan kullanacağım. Kuru soğanı küçük parçalar halinde doğruyorum. Bol soğanlı güzel bir lezzet kanalımda sizleri bekliyor. Zaten izlediğinizde göreceksiniz. Tava içerisine yaklaşık yarım kahve fincanı kadar zeytinyağı ekledim. Üzerine doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Büyük boy bir kuru soğan kullandım. Zeytinyağı içerisinde soğanı soteliyorum. İçerisine dondurucudan çıkarttığım kapya biberi ekliyorum. Birçok tarifimde dondurucudan beklettiğim ve yemeklerime kullandığım kapya biberi gösteriyorum. Bana da çok pratik, kolaylık oluyor. Sizler de benim gibi çoğunuz hazırlıyorsunuzdur eminim. Tarif için 4 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları doğradım. Sarımsakları doğradıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. İlk aşamada tereyağını eklemedim. Tereyağının yanmasını istemiyorum. Sonrasında ekledim. Malzemeler sotelendikten sonra tereyağını ilave ettim. Tereyağı eridikten sonra 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Biber salçasını malzemelerle karıştıracağım. Biber salçasını karıştırdım. 2 tane yumurtayı ekliyorum. Tarif için 2 tane yumurta kullandım. Tüm aşamalarını görüyorsunuz. Önce soğanı kavurdum. Sonra kapya biberi ekledim. Sonra içerisine tereyağı ilave ettim. Sonrasında içerisine biber salçası ilave ettim. Yumurtasını ekledim. 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ekledim. 2 çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Tuz oranını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel sonuç alırsınız. Tuzsuz yiyenler olabilir. Tava içerisine eklediğim tüm malzemeleri karıştırdım. Altını kıstım tavanın ve
Kaynattığım, iyice pişirdiğim lahanayı, bulgurla beraber karıştırdığım lahanayı fazla suyunu sıkıyorum. Bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Yağ içerisine eklediğiniz zaman daha kuru ve daha güzel bir kıvam oluyor. Eğer ki sıkmadan eklerseniz daha cıvık kıvamlı, daha yediğinizde ağzınıza su gelen bir tad oluşur. Sizlere bu şekilde göstermek istedim. Ben iyice suyunu sıktım. Pişen lahananın ve tava içerisine ekliyorum. Tüm malzemeleri birbirine karıştıracağım. Tüm malzemeler lahanaya iyice karışacak ve güzel bir lezzet ortaya çıkacak. Hazırladığım tarif yapımı kolay. Herkesin yapabileceği, çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Sizler şöyle bir yorum yapabilirsiniz. Önce kaynattın, sonra suyunu sıktın, ne vitamini kaldı. Bu yemeğin özelliği içerisindeki suyun kalmaması. Söylediğim gibi içerisindeki su kalırsa sası bir tat olur. Yediğinizde ağzınıza o su tadı gelir. Bu sebepten iyice suyunun elinizle sıkılması gerekiyor. Tüm malzemeleri birbirine karıştırdım. Zaten lahana pişmişti. Birbirine karışan malzemeler hazır ve servise aldım. Herkesin pratik bir şekilde yapacağı bu güzel lezzeti sizlere nacizane sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum. Lezzetli, pratik ve doyurucu bir tarif kanalımda sizleri bekliyor.